Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bileceğiniz üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. Ayağımızın tozuyla geldik, ettik, dinlendik derken Allah izin verirse bugün birlikte olacağız. Şimdi kıymetli dostlar, gündeminde de aslında malumdur. Dün gece saatlerinde Hindistan-Pakistan gerilimi tekrardan yükseldi. Fakat şaka maka ciddi yükseldi. Yani düşen savaş uçakları mevcut, vurulan bölgeler var karşılıklı. Bugün ilk olarak neler yaşandı? Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan gelişmelere nasıl bir yorum geldi? Bunlara göz atacağız. İlk olarak kıymetli dostlar, dün tam böyle saat 11.30 civarında Hindistan, Pakistan'ın farklı bölgelerine sözde kendi deyişlerine göre işte bir terör operasyonu düzenlediğini duyurmuştu. Daha sonrasında ise Pakistan'ın anında karşılık vermesiyle birlikte olaylar her dakika başı şiddetlenerek arttı. Bilirsiniz o sıcak çatışmaları. Daha sonrasında ise kıymetli dostlar, asıl günün önemli gelişmeleri. Pakistan basınında Hintlilere ait bazı savaş uçaklarının düşürüldüğü haberleri geçti. Pakistan basınının bu iddialarını gece saatlerinde ilerleyen dakikalarda Pakistan askeri sözcüsü de doğrulamış oldu. İlk olarak 2 tane Hint savaş uçağını düşürdüklerini belirtiyorlardı. İlerleyen saatlerde ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bizzat aslında Hindistan'ı hedef almıştı. Çünkü ilk saldırıyı başlatan Hindistan'dı. Guterres diyordu ki Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyuyorum, azami itidal çağrısında bulunuyorum diye bir ifade kullanmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise kıymetli dostlar, düşürülen Hint savaş uçağı sayısı giderek artmaktaydı. 5 diye en son rakam karşımıza çıktı. Hindistan'a ait 3 tane Rafael, işte bir tane MiG-29 ve bir tane de Su-30 olmak üzere toplamda 5 tane Hint savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuştu. Ve ayrıca kıymetli dostlar, şunu da belirtmek isterim ki diyebilirsiniz bu savaş uçakları neyle düşürüldü? Hava füzeleri, özellikle Çin yapımı füzelerin kullanıldığı belirtiliyor. Bugün de yani aslında doğrulama geldi bu konuya dair. Fakat devamında yine Pakistan Hava Savunma Kuvvetleri'nin hemen böyle yani karada bulunan hava savunma birimlerinin de Hint savaş uçaklarını düşürdüğü iddiaları geçmekte. Devamında tam böyle ben videoyu çekeceğim dakikalarda bugün öğlen gibi Hint yetkililerden çok ama çok dikkat çekici bir açıklama geldi. Hint yetkililer diyordu ki dün gece işte bizim savaş uçaklarımız düştü, fakat düşen 3 tane Hint Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının neden düştüğünü bilmiyoruz. Hiçbir şey anlayamadık ve bizzat kendi Hindistan topraklarına düştüğünü belirtmişlerdi Hint yetkililer. Yani büyük ihtimalle Hindistan açıklamasından yola çıktığımızda 3 Hindistan savaş uçağının elektronik harp yöntemiyle düştüğü de yine Hintli yetkililer tarafından belirtilmekteydi. Aklınıza da tabii şimdi Kaan hayır mı ne oldu gülümsüyorsun diye, gülümsememin sebebi kıymetli dostlar, akıllara şimdi hepimizin bir hava soj var. Hava sojun devamında havadaki koralımız, karadaki koralımız var diyebilirsiniz. Bir şeyler mi oldu? Vallahi bu konuda yani çok araştırdım gece saatlerinden beri, hani bir şeyler bulabilir miyim, edebilir miyim diye falan filan, ama yani pek bir iz, ses, seda yok, yani onu belirteyim. Ama dediğim gibi perde arkasında, yani kapalı kapılar arkasında, yani eğer ki bu gelişme yaşandıysa Türk Elektronik Harp Sistemi Koral Libya'dan, Karabağ'dan sonra Keşmir bölgesinde de yine kendine güzel bir destan yazdı diyebiliriz. Tabii dediğim gibi resmi hiçbir şekilde Türkiye'nin elektronik harp anlamında Pakistan'a destek verdiği falan yazıp çizilmemekte dün gece saatlerinden beri. Devamında kıymetli dostlar, tabii bugün sabah saatlerine geldiğimizde birazcık ortalık sakinleşmişti. İşte özellikle de Pakistanlı kaynaklar. İşte mesela bugün Pakistan Savunma Bakanı diyordu ki Hindistan bize Pakistan topraklarına 24 tane füze atarsa biz Pakistan olarak Hindistan topraklarına 48 adet füze atalım. Yani zaten açıklamalara böyle dozla gittikçe artınca Şahbaz Şerif bugün işte Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Hava Kuvvetleri komutanlarıyla görüştü. Aslında Pakistan'dan bir geri adım gelmeyince Hintliler de doğal olarak saldırılarını durdurmak zorunda kaldı. Dediğim gibi ilk ateşi yakan Hintliler. Pakistan'daki güya kendilerine göre terör hedefleri, ama yani ne gariptir ki yine alışık olduğumuz manzaralar Hindistan, Pakistan'da bulunan camileri hedef almıştı ve camilerde de Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiği belirtilmekteydi bu saldırılarla. Tekrardan hazır konusu açılmışken Allah rahmet eylesin Pakistanlı kardeşlerimize diyorum. Hemen devamında tabii Pakistan-Hindistan gerilimi yaşanırken aslında
aslında bugün ben kısa içeriğini çekmiştim. Türkiye'de de çok ama çok ilginç gelişmeler yaşanmaktaydı. Şimdi düşünsenize kıymetli dostlar. Yani özellikle de Baykar ekibi, Selçuk Bayraktar zaten Kıbrıs hani gerçekten de trafiği olsun, işte curcunası olsun, Teknofest sahili çok yorucuydu, tamam mı? Düşünsenize Baykar bir test gerçekleştiriyor. İnsan hani bir dinlenir değil mi? Yani dün gece saat 11.30-12 gibi tam böyle Hindistan-Pakistan geriliminin en pik olduğu dakikalarda Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yani dinlenmesi gerekirken normal şartlarda yani bugün öğlen paylaşılsın. Yok, öyle yapmadı. Tam gerilimin had safhada olduğu dakikalarda Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını şu an görmektesiniz karşınızda. Bayraktar TB2 ayımız hani şu turbo motorlu güçlendirilmiş 3 tane yapay zeka bilgisayarı taşıyan yeni nesil Bayraktar TB2'miz var ya. Selçuk Bayraktar dün Bayraktar TB2 ayımızın 37.096 fit yüksekliğe çıkaraktan kendi rekorunu kırmış olduğunu belirtmişti. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Ocak aylarında 30 küsür bin fitlere çıkmıştı. 7.000 fit daha yükseğe çıkaraktan Bayraktar TB2 rekorunu tazelemiş oldu. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi dün gece niye böyle bir paylaşım yapıldı? Niye yapılacak kıymetli dostlar? Bayraktar TB2'ler kimin envanterinde şu an? Veyahut da Akıncı İnsan Hava Araçları kimin envanterinde? Yani Pakistan Hava Kuvvetleri'nin şu son günlerdeki paylaşımlarına baktığımızda da kendileri sürekli böyle insan hava araçlarını hani Hintlilerin tabiri caizse gözüne hani sokmaya çalışıyor. Şuna geleceğim. Kıymetli dostlar 2022 yılına döndüğümüzde Haluk Bayraktar'a bir soru soruluyordu. İşte Hindistan Bayraktar TB2'leri istese ne olur? Baykar verir mi falan filan. Haluk Bayraktar ne diyordu? Biz Baykar olarak önceliğimiz dost ve müttefiğimiz. Dost ve müttefiğimizin çıkarlarına aykırı bir durumsa eğer Bayraktar satışı veya Akıncı satışı biz onu tercih etmiyoruz. Yani bu sebeplerden dolayı Hindistan'a Keşmir gerilimi sürerken en azından yani Pakistan'dan dolayı can kardeş Pakistan'ımızdan dolayı Bayraktar TB2 vermeyiz diye bir açıklama yapmıştı. Yani dün gece saatlerinde Bayraktar TB2 dünyaya rekoru duyururken aslında Hintliler de böyle yan gözle izlemekteydi Türkiye'de Keşan'da olup bitenleri. Çünkü dediğim gibi Türk savunma sanayisi hani açık bir şekilde diyeceğim tamamıyla Pakistan Hava Kuvvetleri'nin emrinde. Yani Pakistan dediğim gibi bir tane araç gereç istese biz 4 tane yollarız. Çünkü niye? Mazi var. Zor gün dostu böyle bir şeydir ha. Sosyal medyada şimdi şunlar da yazılıyor. Ya işte bizim Hindistan'la milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Ticaretimiz var. Ne yapacakmışız? Gerilimde ortada kalacakmışız. O zaman biz şimdi kendimize ters düşmeyeceğiz mi? Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk devletlerinin bazı yaşamış olduğu polemikler vardı. Avrupa Birliği'nin işte 12 milyar euroluk ticaret açıklaması sonrasında Türk askerini adada işgalci olarak görmüştü değil mi? 3 tane Türk devleti. Biz o zaman onlara ne demiştik? Ya para için bu yapılmaz. Dostluk, kardeşlik nerede kaldı demiştik. Ve gariptir ki aynı bu yorumu yazanlar benim paylaşımlarımın altına bugün diyor ki Hindistan'la ekonomi çıkarlarımız işte hiçbir şekilde bozguna uğratılmamalıdır. Öncelikli bir olaydır. Şu an ortada kalalım. Vallahi ben açık açık konuşayım. Benim şahsi görüşümdür. Söz konusu Pakistan'sa eğer Pakistan uluslararası arenada Türkiye ile bana deyin ki bir tane mevzuda karşı karşıya geldi. Bulamazsınız. Yoktur. Varsa şu kadar minnacık bir şeydir. Hani gözle görülmez. Türkiye bu durumda ne yapacak? Pakistanlı kardeşlerimizi yalnız mı bırakacak? Hayır tabii ki de. Akabinde mesela Azerbaycan'dan da Pakistan'a destek açıklamaları geldi. Destek açıklamaları sonrasında mesela Pakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Azerbaycanlı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz diye de bir paylaşım yapmıştı. Kısacası kıymetli dostlar dost kara günde belli olur ve bizim Türkiye olarak en önemli kara gün dostlarımızı saymama gerek yok. Pakistan, Azerbaycan, Pakistan zor zamandaysa ne yapacağız? Karabağ'da yaptığımızı yapacağız. Bunlar vallahi benim tamamıyla şahsi görüşlerim değil aslında. Genel itibariyle Türk milleti de bence böyle düşünmektedir. Bana da zaten bu durumda hak vereceksinizdir diye düşünüyorum ve hemen devamında hani dedim ya Türkiye'nin Pakistan-Hindistan geriliminde duruşu az buçuk bellidir diye. Valla tam böyle gerilimin had safhaya böyle pik noktaya çıktığı anlarda Pakistan Dışişleri Bakanı kiminle görüşüyordu? Tahminleriniz doğru. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu adamlar ne konuştu telefonda? Nasılsın, iyi misin, çiçek böcek mi konuştular? Tabii ki de hayır. Bölgedeki son gelişmeleri Türkiye o kadar yakından takip ediyor ki eğer ki bir ihtiyaç durumunda
gerek diplomatik destek, gerek askeri destek, her şeyi her an, her dakika, her saniye hemen hazır etmeye, yani çok net bir şekilde kafaya koymuş durumda Türk yetkililer. Onu belirtmek istiyorum ve devamında şöyle bir empati yapalım. Geçmişe gidiyorum. 15 Temmuz darbesi sonrasında hava kuvvetlerinde oluşan pilot açığı sonrası hani bir tane hava kuvvetleri komutanı Pakistanlı diyordu ki Türkiye'nin pilot açığı varmış, bizden pilot istediler. Ne zaman yola çıkarsınız diye sorduklarında biz Pakistanlı pilotlar olarak hazırız demiştik hemen. Yani kardeşlerimiz ihtiyacımız olduğunda bir saniye bile bizi bekletmediler. Yani mevzulara böyle yaklaşın lütfen. Bu konuda ben oldukça hassasımdır. Vallahi az buçuk Hindistan-Pakistan gerilimi bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlere son yaşanan olayları aktarmaya çalıştım. Yine dediğim gibi süreci takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve ikinci konu başlığımıza yavaştan bir geçelim mi? Kıymetli dostlar, ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir MIT'in İsrail istihbaratı Mossad'ın planlarını nasıl bozguna uğrattığına çok ama çok yakın bir şekilde tanıklık edeceğiz. Hatırlar mısınız? Şöyle Lübnan'a bir gidelim. Bundan aylar önceydi. Lübnan'da dinleme cihazları patlatılmıştı İsrail istihbarat tarafından. Daha sonrasında Hizbullah açıkçası hani neye uğradığını şaşırmıştı ve gerçekten de dünya üzerinde çok büyük bir gündem olmuştu bu yaşanan gelişmeler. Olayın perde arkası daha yeni yeni karşımıza çıkıyor. Meğersem İsrail Lübnan'daki saldırılarını Milli İstihbarat Teşkilatımızın hemen durumun kokusunu alması sonrasında erkene çekmiş. Lübnan'daki saldırı aslında Milli İstihbarat Teşkilatı sayesinde deşifre edilmiş. Detaylar bir karşımıza gelsin, neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Ne olaylar dönmüş Lübnan'daki saldırı öncesinde haberimiz yokmuş. Daha böyle dün karşımıza çıktı. Hatırlanacağı üzere Mossad Lübnan'da Hizbullah üyelerinin dinleme cihazlarına patlayıcı yerleştirip onları patlatmıştı. Bir anda ülkenin dört bir köşesindeki dinleme cihazı patır patır yani alev almıştı. Kıymetli dostlar, bu olayın öncesinde MİT Mossad'ın 1300 bomba yüklü çağrı cihazını ele geçirmiş. MİT İstanbul'dan Lübnan'a patlayıcı döşenmiş çağrı cihazı göndereceğine dair bir istihbarat alıyor. Havalimanı ve limanlar incelemeye alınıyor. Daha sonrasında 16 Eylül'de Hong Kong İstanbul kargo uçağıyla gelen 4 paletlik yük inceleniyor. Tabii ki de bu yük incelendikten sonra olay deşifre ediliyor. Kargonun 27 Eylül'de de Lübnan'a gönderileceği tespit ediliyor. 61 kolide toplam 850 kilogram yük varmış. Kriminal incelemede çağrı cihazlarının bataryasında 3 gramlık beyaz renkli patlayıcı madde bulunuyor. MİT Lübnan'a gönderilen 3 gram bomba yüklü çağrı cihazlarını 16 Eylül'de İstanbul'da ele geçiriyor. 27 Eylül'de Lübnan'a teslim edecekmiş bu kargo, tekrar dediğim gibi. İsrail tabi MİT'in kargoları ele geçirmesiyle birlikte deşifre olunca Mossad panikle 17 Eylül'de hemen Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatıyor. Yani kısacası Mossad sevkiyatı MİT yakalayınca saldırıyı planlanan tarihten erkene çekmiş. Hani bazı tartışmalarda işte Mossad vs MİT işte halk arasında kahvehanelerde falan konuşulur ya. Ya kardeşim Mossad şöyle işte Şimbet böyle falan filan diyenler var ya. Vallahi direkt bu videonun linkini atın. Bu haberi ben kafadan falan da sıkmıyorum. Zaten gündem oldu. Bu ne anlama geliyor kıymetli dostlar? Hani sözde Filistin'e, Lübnan'a en çok desteği kim veriyor sorsanız İran Animasyon Cumhuriyeti değil mi? İran neredeymiş? MİT perde arkasında sessiz gibi görünürken, güya gözle görünür biçimdeyken hani hiçbir şey yapmıyor gibi görünürken perde arkasında 1300 Lübnanlı'nın hayatını kaybetmesini engellemiş. Yani o çağrı cihazları da gitse 1300 tane daha patlama olacak. Ama görmüş olacağınız üzere tabii Türkiye-Filistin konusunda hiç müdahil değil. Bu olaylar yani geçtiğimiz aylarda yaşandı, daha yeni karşımıza çıkıyor. Bir düşünün acaba da açıklanamayan yani kamuoyunun bilmemesi gereken neler vardır neler. Gerisini siz tahmin edin. Bu açık bir örnekti. Bugün de net bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve hemen devamında Yunanistan Savunma Bakanı gündeminde Türkiye vardı. Diyebilirsiniz ne yaptı, yine atıp tuttu mu? Yok. Bu sefer atıp tutmadı. Yunan Bakan yani gerçekten de sağduyulu bir şekilde birazcık akıllanmış olmalılar son yaşanan gelişmeler sonrasında. Özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gövde gösterisi sonrasında. Bugün Yunan Bakanı'nın ağzından çıkanlar beni bayağı bir şaşırttı. Hep birlikte dinleyelim. Povima gazetesinin düzenlediği forumda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ABD'nin NATO'ya verdiği desteğin azalması halinde Avrupa Birliği ülkelerinin savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi gerekeceğini belirtti. Açıklamalarının devamında ise Türkiye kendi bağımsız savunma sanayi ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü bir unsurdur. NATO'nun ortağıdır. Dolayısıyla Transatlantik İttifakı'nda müttefiğimizdir.
Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bir ülkedir. Tüm bunlardan kaynaklanan belli sorumlulukları vardır diye açıklamalarını sonlandırmıştı Yera Petritis. Bu açıklamalar rastlantı değil. Ben size diyeyim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Ya yemin ediyorum, bakın Solo Türk'ün sesini adadaki tüm yaşayan Rumlar hissetmediyse hiçbir şey bilmiyorum. Yıktık geçtik ortalığı. Yani Rumların düşünsenize, tepesinde dünyanın en iyi akrobasi timi şov yapıyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Abi biz ne yapacağız? Bunlar uçmuş gitmiş. Yani bir tarafta festival havası Türk Cumhuriyeti topraklarında, güneye gittiğimizde ise yas, matem, derin bir sessizlik vardı. Savaş uçaklarımızın motor sesini dinlediler, jet sesini dinlediler. Yani bu açıklamalar öyle rastlantı değil. Gücümüzü gördüler. Teknofest'te hepsi dört gözle izledi. Onu da belirteyim size. Devamında mesela tabii özellikle Teknofest'in Kıbrıs'ta düzenlenmesi, Türkiye'nin gövde gösterisi yapması sonrasında Avrupa Birliği Parlamentosu'na saçma sapan Türkiye'yi kınama kararı aldırtmak istedi. Kim? İşte Yunanlar, Rumlular. Fakat kıymetli dostlar, işte bekledikleri gibi tablo karşılarına çıkmadı. Rumlar tarafından Avrupa Parlamentosu'na sunulan Erdoğan'ın işgal altına ziyaretine Avrupa Birliği sessiz kalamaz. Avrupa Parlamentosu derhal tepki vermeli, kınamalı yönünde öneri tasarısı ezici çoğunluk tarafından reddedildi. Daha sonrasında ise Rumlular işte bu feci bir başarısızlıktır, Avrupa Birliği bile Kıbrıs mevzusunda yanımızda durmuyor, Türkiye'yi destekliyor diye haberler yapmaktalardı. Kısacası şunu diyeyim kıymetli dostlar, gerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ziyareti, o yanında 2 F-16 ile adaya bir girişi vardı. Yani var ya, tepenizi kaldırdığınızda o jetler ne diyor biliyor musunuz? Zaten hepsinde hava füzesi var. Hadi bakayım, sıkıysa dokun. Adadaki İsrail üssüne sesleniyoruz. Hadi sıkıysa dokun. Yani öyle bir atmosfer vardı ki Rumlar çıldırdılar, kudurdular. Aklınıza ne geliyorsa darmadağın oldular. Ve daha sonrasında Avrupa Birliği'nden de bu şekilde bekledikleri desteği görememişler. Kısacası Rumların dünyası başına yıkıldı diyorum ve bugünkü haberlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.